Petrol Savaşları senaryosuna hoş geldiniz. İlk olarak senaryoya başlarsak yıl 2050. Dünyada oldukça azalmaya başlayan petrol rezervleri adeta bir küresel krize dönüşmüştü. Öyle ki bir varil petrol daha önce 80 dolarken 2050 yılında 10.000 dolara kadar çıkmıştı ki bu da onu oldukça değerli yapmıştı. Çünkü rezervler azdı. Petrollerin bitmesiyle ulaşım durma noktasına gelmiş ve günümüzdeki araçlarda artık yakıt olmadığı için bitme noktasına gelmişti. Ayrıca uzay çalışmaları durdu ve uyduları dünya dışına göndermeyi sağlayan roketler için kullanılacak yakıt da tamamen tükenmişti. Dünyada bu kriz bir kaos ortamı oluşturdu ve büyük bir savaş yaşanmaya hazır durumdaydı. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri petrol aramak için ülkeleri işgal etmeye hazırdı ve aynı zamanda Rusya ve Çin de öyle. Türkiye Cumhuriyeti ise aynı şekilde petrol aramak için savaşmaya hazır olduğunu belirtti. İlk olarak ABD Mısır'a ordusunu soktu ve ilerlemeye başladı. Ayrıca Amerika bu bölgeye hava savunma sistemlerini getirdi ve ardından savaş uçaklarını da getirerek Mısır'ı bombalamaya başladı. Mısır ordusu ABD'den çekinse de karşısında durmayı bildi ve askerlerini çıkarttı. Böylece burada devasa bir kara savaşı yaşanmaya başladı. Amerika aynı zamanda havadan kontrolü sağlamıştı ve bombardımana tutuyordu Mısır'ı. Bu sayede Mısır ordusu büyük kayıplar yaşamaya başlamıştı. Amerikan ordusu çok sayıda profesyonelleri gönderdiği için hızlı bir şekilde başkent Kahire ve çevresini kuşatmayı başardı. Başkenti düşen Mısır ise ABD'ye boyun eğdi ve ülke Amerika'nın kontrolüne geçti. Böylece ABD acil ihtiyacı olan petrolü Mısır'da aramaya başladı. Türkiye devleti ise petrolü bulursa büyük bir güce ulaşacağını bildiği için hem kendi topraklarında aramaya başladı hem de Suriye'ye saldırıp toprak fethetmekteydi. Türkiye bu arada Halep kentine kadar ulaşmayı başardı. Suriye ise tanklarını bölgeye sürdü ve Türk ordusunu vurmaya başladı. Böylece Türkiye asker kaybı yaşasa da hemen savaş uçaklarını gönderince Suriye tanklarını havadan vurdu. Burada hava kontrolü Türkiye'deydi. Fakat tankları çok olduğundan dolayı Suriye karada gayet güçlüydü. Fakat hava kontrolü en önemlisiydi ve bu Türkiye'nin elindeydi. Derken Türkiye ordusunu Halep'e gönderdi. Ardından Suriye'de askerlerini oraya gönderince büyük bir çatışma çıktı. Bu sırada Rusya'nın petrol rezervleri tükenme noktasına geldiği için yeni bir kaynak bulmak maksadıyla Irak'ı ele geçirip sömürmek ve petrol bulmak istemekteydi. Böylece Rusya askerlerini Irak'a gönderdi ve ilk olarak Türkiye sınırındaki topraklardan ilerlemeye başladı. Ruslar askeri güç fazlalığı sebebiyle Irak'ı kısa sürede Süleymaniye kentine kadar geri püskürttü. Irak bunun üzerine karşılık vermek için bütün ordusunu karşılarına çıkartınca devasa bir savaş patlak verdi. Bu çatışmalar burada devam ederken Türkiye Suriye'de ilerlemiş ve önemli bir kent olan Humus ile ülkenin Akdeniz kıyılarını ele geçirmeyi başarmıştı. Bu sayede Suriye'nin Akdeniz ile olan bağlantısını koparan Türkiye'nin başkent Şam'a ulaşması için mesafe oldukça yakındı. Suriye her ne kadar asker kullandıysa da Türk ordusunun karşısında pek direnemiyorlardı. Ancak Türkiye'nin de kayıpları oldukça vardı. Bu arada Şam'a doğru toprak fethetmeye başlayan Türkiye, havadan müdahalelerle oraya da ulaşıp hakimiyet kurdu. Bu sırada Mısır'daki Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar petrol aramaya çalışsa da bir türlü rezerv alanı bulamıyordu. Bu sebeple artık petrolsüz kalmıştı ABD. Mısır ülkesinde petrol bulamadığı için de komşu ülke olan Libya'ya da saldırıp ele geçirmeye başlamıştı. Irak tarafında ise Rusya Süleymaniye'de gerçekleşen kara savaşını kazandı ve hızlıca ilerlemeye devam etmekteydi. Böylece kısa sürede önce Samarra, daha sonra ise başkent Bağdat'ı ele geçirmeyi başardı. Böylece Irak'ın yönetimi Rusların eline geçmiş oldu. Ardından çok geçmedi ki Rusya, Irak'ta petrol aramalarına başladı. Türkiye tarafına bakarsak Şam'ı ele geçirdikten sonra Suriye yönetimini de eline alması sebebiyle topraklarının tamamını Türkiye'ye bağladı ve ardından petrol aramalarına başladı Türkiye. Aradan bir süre geçtikten sonra Türkiye, Suriye'de büyük bir petrol rezervi keşfetti. Bunu bulduktan sonra ise çeşitli bölgelerde de petroller bulmayı başardı. Türkiye hemen o petrol yataklarına boru hattı çekti ve bunları ülkenin çeşitli yerlerine sevk etti. Günlük 2 milyon varil petrole kavuşan Türkiye adeta petrol zengini bir devlet oldu. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar arama yapsa da bir türlü bulamıyordu ve bu yüzden petrolsüz kaldığı için eski parasal gücünü kaybetmeye başlamıştı. Derken bu arada Ruslar Irak'ın Amara kentinde petrol rezervi bulduklarını açıkladılar. Bu arada Türkiye Rusya'ya şöyle bir çağrıda bulundu. Sayın dostumuz Rusya, gel petrol rezervlerimizi birleştirelim ve bunları Rus-Türk ortaklığıyla dış dünyaya satalım. Rusya ise buna cevaben bundan oldukça memnun kalırım Türkiye. Ama ortaklığımız kendi para birimlerimiz olan ruble ve Türk lirasıyla satışları yapalım. Bu sayede paralarımız değer kazanır ve dış dünyada prestije sahip oluruz. Deyince Türkiye kabul ediyoruz, teşekkürler. Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti Rusya ve Türkiye'nin yeni petrol zengini devletler olduğunu öğrenince kendi de hemen Hindistan'a saldırmaya başladı ve önce önündeki Nepal'i kuşattı ve daha sonra Hindistan'ı
Hindistan'ın doğusundan ilerlemeye başladı. Hindistan ise cevap olarak askerlerini oraya gönderdi ve burada büyük bir savaş çıktı. Çok geçmedi ki Çin askerleri Hindistan'ın doğusuyla olan bağlantısını kesti ve Doğu Hindistan'ı topraklarına kattı. Hindistan çaresizdi. Çin ise hız kesmeden ilerlemeye devam ediyordu. Derken Batı cephesinden de ayrı bir askeri ordu çıkartan Çin buradan da ilerleyip kısa süre sonra başkent Yeni Delhi'yi ele geçirmeyi başardı. Böylece Hindistan yönetimi Çin'in eline geçti ve toprakları Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağladılar. Böylece Çin de hem bu topraklarda hem de kendi topraklarında petrol araması çalışmalarına başladı. Bu sırada petrol şu anda Türkiye ve Rusya'da olduğu için dünya TL ile ruble olarak bu iki ülkeden petrol ithal etmeye başlamıştı. Belli bir süre sonra Türkiye'nin para birimi oldukça değer kazanmaya başladı. Öyle ki 1 dolar 50 kuruşa kadar düşmüştü. Aynı zamanda Rusya'nın para birimi de öyle. Fakat bu sırada Amerika Birleşik Devletleri Libya'yı da komple ele geçirdi ve petrol bulmayı başardı ve hemen devasa bir boru hattı çekerek kendi ülkesine bu petrolleri aktarmaya başladı. Bununla birlikte Amerikan doları da aynı şekilde yükseldi ve dünyada şu anda petrole sahip 3 ülke bulunuyordu. Çin Halk Cumhuriyeti de bu arada hem Hindistan'da hem de kendi topraklarında petrol bulmayı başarmıştı. Böylece petrole sahip olan devletler 4'e yükseldi. Bu 4 ülke dünyada sürekli olarak petrol satmaya başladılar ve güçlerine güç katarak süper güç seviyesine yükseldiler. Bu sırada Azerbaycan da kendi ülkesinde yeni petrol sahaları aramaya koyuldu ve özellikle Hazar Denizi'nde aramalara başladı. Çok geçmedi ki Azerbaycan da petrolü bulmayı başardı ve o da aynı şekilde diğer devletlere petrol satmaya koyuldu. Bu arada Türkiye hemen Azerbaycan'a şöyle seslendi: "Sevgili Can Azerbaycan, petrol bulduğunuza çok sevindik. Gel birbirimizin topraklarından geçebilecek boru hattı projelerine ortak olalım ve paramıza para katalım. Ne dersin?" dedi. Bunun üzerine Azerbaycan da şöyle dedi: "Olur Can Türkiye." Deyince ilk olarak Avrupa ülkelerinden olan Almanya, Azerbaycan'dan bir petrol siparişinde bulundu. Bunun üzerine Azerbaycan, Türkiye'den ve Avrupa'dan geçen bir boru hattı inşa ederek Almanya'ya petrol sağlamaya başladı. Bu sırada Kazakistan da Türkiye'den petrol siparişinde bulundu. Türkiye'de hemen Azerbaycan ve Hazar Denizi'nin altından geçen boru hattı inşa edip Kazakistan'a petrol sağlamaya başladı. Bu siparişler sayesinde Türkiye ile Azerbaycan oldukça zenginleşmiş ve güçlerine güç katmayı başarmışlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olarak bu videoyu beğenip çeşitli sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak destek olabilir ve beni sevindirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.